Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir adada tam 3 yıl boyunca mahsur kalan tek bir erkek ve 15 kadın. Dünyanın geri kalanından tamamen kopmuş, kaçmanın imkansız olduğu küçücük bir ada. Burada devleti temsil eden, polisi oynayan, yargıcın kendisi olduğu ve nihayetinde kendini mutlak bir kral ilan eden tek bir adam vardı. Deniz feneri bekçisi Victoriano Alvarez. Medeniyetin işlediği normal bir dünyada Alvarez sıradan bir işçi, sosyal hiyerarşinin en alt basamaklarında yer alan görünmez bir adamdı. Ancak adadaki ikmal gemilerinin kesilmesi ve askeri garnizondaki tüm erkeklerin okyanusta trajik bir şekilde can vermesiyle Alvarez eşsiz bir güç boşluğunun tek otoritesi oldu ve kendi haremini kurdu. Lord Acton'ın meşhur bir sözü vardır: güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Alvarez'in eline mutlak güç geçtiğinde yaptığı ilk iş ölen askerlerden kalan tüm tüfekleri toplayıp okyanusun karanlık sularına gömmek oldu. Sadece tek bir tüfeği ve mühimmatı kendine sakladı. Fiziksel üstünlük artık tartışmasız bir şekilde onundu. Fakat Alvarez sadece elindeki silaha güvenecek kadar basit biri değildi. O, adada akıl almaz derecede sinsi diktatörlük ve harem kurdu. Aylardır taze gıda görmeyen kadınlar ve çocuklar dişleri dökülen, vücudu çürüten iskorpüt hastalığının pençesindeydi. Adada onları hayatta tutacak olan C vitaminine sahip tek bir şey vardı: Hindistan cevizleri. Alvarez adadaki tüm Hindistan cevizlerini kendi özel mülkü ilan etti. Besin tekelini eline almıştı ve kurallar çok basitti. Alvarez çaresizlikten kıvranan bu 15 kadına hayatta kalmaları için hastalıklı bir takas sistemi sundu. O Hindistan cevizinden bir yudum almak ve çocuklarını hayatta tutmak isteyen her kadın bu adamın mutlak otoritesine ve onun karanlık bedensel arzularına boyun eğmek zorundaydı. Kadınlar artık birer insan değil, onun deniz fenerindeki barınağına hizmet etmesi gereken birer mülktü. İtaat etmeyenlerin ve bu vahşi düzene baş kaldıranların sonu ise Alvarez'in tüfeğinin ucunda biten keyfi infazlardı. Peki ama bu insanlar okyanusun ortasındaki bu cehennemde ne arıyordu? Clipperton, Meksika kıyılarına tam 1280 kilometre uzaklıkta yer alan sadece 9 kilometre karelik küçük bir mercan atölüydü. Üzerinde tarım yapmanın imkansız olduğu, saklanacak tek bir yerin bile bulunmadığı bu adanın tek bir zenginliği vardı: guano, yani tarım ve patlayıcı yapımında kullanılan kuş dışkısı. Meksika Devlet Başkanı Porfirio Diaz bu değerli kaynağı ve adanın egemenliğini elinde tutmak için burayı fiili olarak işgal etmeye karar verdi. 1914 yılına gelindiğinde adada Yüzbaşı Raymond Arnaud komutasında 100 kişilik bir askeri garnizon ve aileleri yaşıyordu. Ana karadan her 2 ayda bir gelen ikmal gemileri sayesinde konserve yiyecekleri, kitapları ve giysileri vardı. Kısacası okyanusun ortasında yapay bir medeniyet illüzyonu yaşıyorlardı ta ki dünya çıldırana kadar. 1910'da başlayan Meksika devrimi tüm ülkeyi kaosa sürüklemiş. 1914 yıllarında isyancılar adanın tek yaşam damarı olan o ikmal gemisini batırmıştı. Aynı dönemde 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle deniz trafiği tamamen değişti. Adalılar okyanusun ortasında tamamen unutulmuştu. Aslında bu insanların bir kurtuluş şansı vardı. Hem de çok büyük bir şans. 1914'ün ortalarında adaya yakın bir resifte kaza yapan geminin mürettebatını kurtarmak için Amerikan savaş gemisi USS Cleveland adaya geldi. Geminin komutanı Meksika'daki savaşın şiddetini anlatarak Yüzbaşı Arnaud'a tüm koloniyi tahliye etmeyi teklif etti. Peki Yüzbaşı Arnaud kimdi ve neden herkesin kaderi onun iki dudağının arasındaydı? Yüzbaşı Raymond Arnaud adadaki yönetici elit sınıfı temsil eden, otoritenin ve sözde medeniyetin mutlak hakimi olan bir valiydi. Ancak onun üniformasının altında taşıdığı karanlık ve utanç verici bir sırrı vardı. Arnaud geçmişte ordudan firar etmiş, yakalanıp hapsedilmiş bir askerdi. Daha sonra Yucatan'daki savaşlarda gösterdiği cesaretle rütbesini geri kazanmayı zor da olsa başarmıştı. Bu utanç verici geçmiş Arnaud'un zihninde hastalıklı bir onur kurtarma ve kendini ispatlama arzusuna dönüşmüştü. Clipperton adasına atanmasını bir sürgün değil, devlete sadakatini kanıtlamak için son bir fırsat olarak görüyordu. İşte bu yüzden Amerikan gemisinin tahliye teklifini duyduğunda rasyonel bir lider gibi düşünemedi. Başkentten resmi bir geri çekilme emri almamıştı. Adayı terk etmeyi, geçmişindeki o kara lekeyi tekrar etmek
Yani yeniden firar etmek olarak gördü. Meksika hükümetinin onları okyanusun ortasında unutabileceği ihtimalini şiddetle reddetti. Devletin bir gün mutlaka geri döneceğine dair kör bir inanca sahipti. Amerikan gemisinin kurtarma teklifini kesin bir dille reddetti ve USS Cleveland ufukta kaybolurken Yüzbaşı Arnault sadece kendi ölüm fermanını değil, adadaki herkesin ölüm fermanını imzalamış oldu. Aylar geçtikçe o körü körüne inandığı devlet gemileri hiç gelmedi. 1914'te adaya geldiklerinde tam 100 kişilik cıvıl cıvıl bir koloniydiler. Ancak stoklar hızla tükeniyordu ve doğa onlara karşı acımasızdı. Adada tarım yapmak imkansızdı. Etrafta sadece yemesi son derece zor, acı etli deniz kuşları ve adayı istila eden parlak turuncu yengeçler vardı. Okyanus hemen yanlarındaydı ama balıklar resmin ötesinde yüzüyor, hırçın dalgalar ağ atmayı imkansız kılıyordu. 1915 başlarında adada korkunç bir iskorbüt salgını patlak verdi. İskorbüt aylarca taze sebze ve meyvelerden mahrum kalan vücudun şiddetli C vitamini krizine girmesiyle başlayan ölümcül bir hastalıktır. Vücut kolajen üretemediği için insan bedeni kelimenin tam anlamıyla içten dışa doğru çürümeye başlar. İnsanların önce diş etleri kanıyor, ardından dişleri dökülüyor ve vücutlarında açılan yaralar bir türlü kapanmayarak kan kaybından ölümlerine neden oluyordu. Yüzbaşı Arnault adadaki tek C vitamini kaynağı olan Hindistan cevizlerini katı bir askeri disiplinle karneye bağladı. Kişi başı haftada sadece bir tane Hindistan cevizi düşüyordu. Ancak açlık ve ölüm korkusu askeri emir komuta zincirini hızla aşındırdı. Rütbeler ve üniformalar anlamını yitirmişti. Bir avuç yiyecek veya bir damla temiz su için insanlar birbirine düşüyor, adadaki o yapay medeniyet illüzyonu yerini vahşi bir hayatta kalma içgüdüsüne bırakıyordu. Üstelik felaketler peşlerini bırakmıyordu. Adanın üzerinden geçen şiddetli bir tropikal kasırga derme çatma barınakların çoğunu yerle bir etti. Sağ kalanlar yüzbaşının evine ve birkaç sağlam yapıya sığınmak zorunda kaldı. İnsanlar iç içe hastalık ve ölüm korkusu altında yaşamaya başladılar. Ölümler başladığında önce askerler, ardından zayıf düşen çocuklar tek tek can verdi. Hayatta kalanlar son bir mecalle ölülerini adanın o sert guano kaplı mercan zeminine kazdıkları sığ çukurlara gömmek zorundaydı. O 100 kişilik gürültülü koloniden geriye sadece ölüm sırasını bekleyen bir avuç iskeletleşmiş insan kalmıştı. 1915'in sonlarına doğru çaresizlik içindeki yüzbaşı Arnault ufukta bir gemi gördüğünü iddia etti. Belki de bu sadece açlığın, stresin ve kibrin yarattığı trajik bir halüsinasyondu. Yanında adada kalan son 3 sağlıklı askeri alıp derme çatma bir kanoyla o çılgın dalgaların arasına daldı. Ancak okyanus affetmedi. Kıyıdaki kadınların ve çocukların dehşet dolu bakışları arasında kano devasa dalgalara çarpıp alabora oldu. Yüzbaşı ve adanın son koruyucu askerleri sulara gömülerek feci şekilde can verdi. İşte tam bu an adadaki koruyucu lider figürünün ve son askerin de yok olduğu o saniye devasa bir güç boşluğu yarattı. Geriye sadece çaresiz 15 kadın, çocuklar ve o güne kadar hiyerarşinin en dibinde ezilmiş görünmez bir adam kaldı. Deniz Feneri bekçisi Victoriano Alvarez. Victoriano Alvarez o güne kadar adadaki hiç kimsenin ciddiye almadığı askeri hiyerarşinin tamamen dışında kalan sadece fenerin ışığını yakmakla görevli sıradan ve silik bir adamdı. Yıllarca yüzbaşı Arnault ve subayların emirleri altında ezilmiş, Afrika kökenli melez bir işçi olarak toplumun dışına itilmişti. O sadece adanın karanlık köşelerinden etrafı izleyen sessiz bir gölgeydi. Ancak okyanus askerleri yuttuğunda Alvarez'in içindeki o zehirli ve ezik karakter birdenbire serbest kaldı. Psikolojide durumsal narsizm olarak bilinen o korkunç dönüşümü yaşadı. Normalde sahip olamayacağı o mutlak güç eline geçtiğinde Alvarez'in ilk hedefi hayatta kalmak değil, yıllarca kendisini aşağılayan o elit sınıftan intikam almak ve onların kadınlarına sahip olmaktı. Alvarez sadece bir lider olmak istemiyordu. O adanın tanrısı olmak istiyordu. Ve bir tanrı kullarının bedenleri üzerinde de hak iddia ederdi. Silahları denize döküp besin tekelini eline aldı. Deniz fenerini kraliyet sarayı ve kadınları da kişisel haremi haline getirdi. Yönetimi son derece sinsi ve acımasızdı. İskorbütten ölmemek için o bir yudum Hindistan cevizi suyuna muhtaç olan kadınlara bir tercih şansı sunuyordu. Ya çocuklarınızla beraber yavaş yavaş çürüyerek ölürsünüz
ya da geceyi benim fenerimde geçirirsiniz. Açlık ve çocuklarını koruma içgüdüsü kadınların direncini kırdı. Alvarez bu çaresizliği sonuna kadar kullandı. Sadece bedensel arzuları tatmin etmekle kalmıyor, bunu yaparken kadınları psikolojik olarak da eziyordu. Onları birbirine düşürmeye çalışıyor, itaat edenlere ödül olarak küçük bir Hindistan cevizi parçası veya adada kalan son işe yarar eşyalardan veriyordu. Direnenleri ise açlığa mahkum ediyordu. Adada artık iki sınıf vardı: Alvarez ve onun hastalıklı köleleri. Ancak Alvarez'in asıl takıntısı, asıl saplantısı tek bir kadının üzerindeydi. Ölen yüzbaşı Arnaud'un dul eşi Alicia Arnaud. Alicia, Alvarez için sadece sıradan bir kadın değil, yıllarca kıskandığı, o ulaşılmaz otoritenin, asayişin ve güzelliğin sembolüydü. Onu kendi hareminin bir parçası yapmak, Alvarez'in o aşağılık kompleksini tamamen tatmin edecek nihai zafer olacaktı. Ancak Alicia çocuklarını koruyan güçlü bir anneydi ve Alvarez'in oyunlarına, tehditlerine inatla direniyordu. Alvarez'in takıntısı zamanla paranoyaya ve şiddete dönüştü. Düzenine baş kaldıran, itaat etmeyi reddeden kadınların sonu karanlıktı. Bazıları yanlışlıkla denize düşüyor, bazıları hastalıktan ölüyordu. Ama adadaki herkes bu kadınların Alvarez'in sakladığı o tek tüfeğin ucunda infaz edildiğini biliyordu. 15 kadınla başlayan bu hastalıklı esaret 1917 yılının ortalarına gelindiğinde sadece 3 kadın ve 7 çocuğun hayatta kaldığı bir kabusa dönüşmüştü. Adada kalan o bir avuç kadın her gece fenerin ışığı altındaki o canavara hizmet etmek, onun sapkın fantazilerine boyun eğmek zorundaydı. Ancak Alvarez her diktatör gibi en büyük hatayı yaptı. İnsan doğasının sınırlarını, özellikle de bir annenin çocukları için yapabileceklerini hafife aldı. 1917 yılının Temmuz ayına gelindiğinde Clipperton Adası artık dünyanın en sessiz ve en korkunç mezarlığıydı. O kalabalık koloniden geriye sadece 3 çaresiz kadın, 7 iskeletleşmiş çocuk ve kendini tanrı sanan bir diktatör kalmıştı. Alvarez'in kibri artık zirvesindeydi. Zihnindeki o aşağılık kompleksini tamamen yok etmek için son hamlesini yapmaya karar verdi. Eski yüzbaşının dul eşi Alicia'yı ne pahasına olursa olsun tamamen kendi mülkü yapacaktı. 18 Temmuz günü Alvarez, Alicia'ya fenerin en üst katına gelmesi ve ona tamamen teslim olması için kesin bir ultimatom verdi. Aksi takdirde çocuklarının canını alacaktı. Fakat Alvarez bir şeyi unutmuştu. Yıllarca süren açlık, bedensel sömürü ve her gece beklenen ölüm korkusu adada kalan kadınların içinde pasif bir kabulleniş değil, buz gibi soğuk bir nefret biriktirmişti. Adadaki diğer genç kadın olan Tirza Randon, Alvarez'in Alicia'yı ve çocukları yok etmeye hazırlandığını anladığı an o kritik kararı verdi. Artık öğrenilmiş çaresizlik bitmişti. Kurban rolü sona ermişti. Kral ölmeliydi. O gün Alicia titreyen adımlarla fenerin basamaklarına çıkarken yalnız değildi. Tirza, fenerin en alt katındaki atölyede bulduğu ağır bir demir çekici eline almış ve gölgelerin arasında saklanmıştı. Alvarez yukarıda Alicia'yı köşeye sıkıştırmış, ona şiddet uygulayarak o karanlık zaferini kutlamaya hazırlanıyordu. Etrafındaki o yapay kral zırhına o kadar güveniyordu ki arkasından yaklaşan ayak seslerini duymadı bile. Tirza Randon yılların biriktirdiği tüm acı, aşağılanma ve iğrençlikle çekici havaya kaldırdı ve Alvarez'in kafasına bütün gücüyle indirdi. Tek bir darbe. Kendini adanın yenilmez tanrısı ilan eden o mutlak otorite sahibi canavar kanlar içinde yere yığıldı. Kadınlar Alvarez'in gerçekten öldüğünden emin olmak için kalan son güçleriyle onu bıçaklamaya devam ettiler. Diktatörlük sona ermişti. Clipperton adasının sahte kralı o çok sevdiği fenerin zemininde kendi kanında boğulmuştu. Fakat asıl inanılmaz olay, asıl kan donduran tesadüf tam bu saniyede gerçekleşti. Alvarez'in cansız bedeni fenerin zeminine yığıldığı an kadınlar daha kanlı evlerini bile yıkamadan ufuktan bir ses yankılandı. Yıllardır duymak için dua ettikleri, uğruna her şeyleri feda ettikleri o mekanik ses. Bir gemi düdüğü. Evet, tarihin gördüğü en acı tesadüflerden biri yaşanıyordu. Diktatörün öldürüldüğü o 18 Temmuz 1917 sabahında 1. Dünya Savaşı devriyesindeki Amerikan savaş gemisi USS Yorktown adanın açıklarında verilmişti. Videonun başında komutanın dürbünle gördüğü o çaresiz iskelete dönmüş kadınlar aslında sadece birkaç dakika önce kendi kurtuluşlarını kendi evleriyle
kan dökerek sağlayan o cesur annelerdi. Denizciler adaya çıktığında karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. 100 kişilik koloniden geriye sadece 11 kişi kalmıştı. Tirza Randon Amerikan komutanına doğru yaklaştı. Kanlı ellerini saklamaya bile gerek duymadan yıllarca içlerinde tuttukları o cehennemi tek bir cümleyle özetledi. Onu biz öldürdük çünkü o bir canavardı. Amerikan askerleri adanın dört bir yanına saçılmış sığ mezarları, iskorbütten çürümüş bedenleri ve fenerin tepesindeki Alvarez'in cesedini gördüklerinde kadınlara hiçbir suçlama yöneltmediler. Hatta komutan yaşananları bir meşru müdafaa ve hayatta kalma savaşı olarak raporlarına geçirdi. Hayatta kalanlar gemiye bindirilip Meksika'ya doğru yola çıkarken arkalarında sadece rüzgarın uğuldadığı, üzerinde medeniyetin, kibrin ve mutlak gücün en karanlık sınavının verildiği lanetli bir kayalık bıraktılar. Clipperton Adası trajedisi sadece tarih kitaplarının tozlu sayfalarında unutulmuş bir dipnot değil, medeniyet denilen o ince kabuğun ne kadar kırılgan olduğuna dair karanlık bir uyarıdır. Kuralların, otoritenin ve kaçacak hiçbir yerin olmadığı bir ortamda en sıradan insanın bile nasıl bir canavara dönüşebileceğini gördük ve daha önemlisi köşeye sıkışmış bir annenin hayatta kalmak için o canavarı nasıl alt edebileceğini. Şimdi durun ve şunu düşünün. Bugün bu videoda ıssız bir adada bir erkeğin 15 kadın üzerinde nasıl hastalıklı bir krallık kurduğunu konuştuk ve nefret ettik. Peki ya işler tam tersine dönseydi? Eğer insan doğasının bu karanlık tarafı ilginizi çektiyse şu an ekranda gördüğünüz videoyu kesinlikle kaçırmamalısınız. Çünkü orada Pasifik'in bambaşka bir köşesinde Enetehan adasında yaşanan akıl almaz bir olay var. Bu kez adada tam 7 yıl boyunca 32 erkeğin arasında mahsur kalan sadece bir kadın var. Clipperton'da adamımız gücü bir tüfekle sağlamıştı. Manhattan'da ise o tek kadın 32 erkeği parmağında oynattı. Liderlik, inanılmaz bir manipülasyon ve erkeklerin birbirini katlettiği ölümcül bir güç savaşı. Cidden bu hikaye beyninizi yakacak. Hemen ekrandaki videoya tıklayın ve Enetehan adasındaki o deliliğe beraber geçiş yapalım. Ama önce abone olun. Unutmayın, her hikayenin görülmeyen bir yüzü vardır. O sırlar açığa çıkana dek kendinize iyi bakın, takipte kalın.